Kur'an-ı Mucizül Beyan'da zikredilen Ashab-ı Kehf kıssasının günümüze ve hizmetimize müteveccih yönünü izah eder misiniz deniyor. Ashab-ı Kehf mağara insanları demektir. Mağara insanları derken tarihi maddenin mağara devri insan anlayışında bir mağara insanı değil. Belli bir devirde fütüvet ruhuyla bir kısım delikanlılar ki sayısı mevzunda Kur'an-ı Kerim katı bir şey söylemiyor. Diyor ki 3 derler, doğru değil. 5 derler, 6. kelp, doğru değil. 7 derler, 8. kelp. O mevzuda da bu doğrudur demiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim meseleyi meçhul olarak ele alıyor. Her devirde bulunabilecek, her devri omuzlayabilecek, her devre ait eşya ve hadiseleri tesahhüs edebilecek, keşfedebilecek, dolmaya hazırlanmış fütüvet ruhlu gençlerden bahsediliyor. Bu Seyyidina Hazreti Musa devrinde mi Ashab-ı Kehf? Seyyidina Hazreti Mesih devrinde mi? Tefsirlerimizde umumiyetle Takyanus isminde Yahudilerden bir hükümdara muasır 7 tane genç saraya mensup baş kaldırmışlar bunlar. Mağaraya girmişler ve şemsi takvimle 3 asır yaşamışlar. Kameri takvimle de 309 sene kadar orada kalmışlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in böyle meçhul olarak anlatması bu meseleyi tamim içindir. Bir şey menkür kılınır, öyle derler Arap kaidesinde, ta tamim etsin, şumul kazansın, umumileşsin. Bunlar da öyledir. Nerededir bu mağara? Bir kısım kimseler Orta Asya'da bahsediyorlar. Türkiye'de umumiyetle Tarsus'ta olduğu söyleniyor. Meşhur eski tefsircilerden İbn Hayyan Endülüs'te ben gördüm diyor. Yanı başında yapılan mescidde müşahede ettim bizzat gözlerimle diyor. Binaenaleyh yer de meçhul yani bizim için. Eşyasının ismi de meçhul. İsrail kaynaklarında Yemlika, Mektelina, Meselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştedeüş, köpeğin adı da Kıtmir. Nedir bunlar böyle cin ismi gibi filan? Hatta nazar duası olarak da yazıyorlar. Biz bu tabloların hepsinin arkasında bir meçhuliyet görüyoruz. Ve bu meçhuliyetin arkasında gözümüzün önünde beliren de fütüvettir. Yiğitlik, delikanlılık. Hadiseleri göğüsleyebilecek, dalgaları yarabilecek, fırtınalarla pençeleşebilecek, dehrin hadiselerine karşı koyacak, değirmen taşları başında çevirmesine rağmen o omuzunda bayraklaştırdığı ulvi dava uğruna ufuktan ufuğa koşacak, o meseleyi bayraklaştırmaya çalışacak. Ama o Kehf Sure-i Celilesinde gördüğümüz gibi evvela Allah'a hamdü sena, sonra Efendimizin bütün fütüvetlerin üstünde insanların imanı mevzunda gösterdiği tehallük. فَلَعَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ neredeyse kendini öldüreceksin, katledeceksin, iman etmiyorlar diye diyor. Baş fütüvet, baş feta, baş delikanlı. Ashab-ı Kehf bahsine geçiyor. Onların nasıl ayrıldıklarını, nasıl mağaraya girdiklerini, nasıl saklandıklarını anlatıyor. Erbab-ı tasavvuf, işari tefsirlerinde bunlardan daha ziyade bu mağaraya girme, mağaraya girip toplumdan kaçma değil de mağaraya girip dolma manasını çıkarmışlardır. Evvela orada gerilime geçme, Allah'la münasebete geçme, kuvvet kazanma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi Hira mağarasında bu işi yapıyordu. Efendimizin de böyle bir gerilimi var. İmam-ı Gazali bu gerilimi kazanmak için o da mağaraya girmiştir. Ehli tasavvuf, erbabı hakikat hemen hemen hepsinin böyle bir mağara hayatı vardır. Orada bir çile çekmişlerdir. Bir seyri sülükleri vardır orada. Ve bununla dolmuşlardır. Toplumu irşada hazırlanmışlardır. Günahlardan teberri etmişlerdir. Allah'la ciddi münasebete geçmiş, rahmetiyle rezonans olmuşlardır. Ve Cenab-ı Hak da teyit etmiştir. Sonra toplumun içine çıkmış, onu yenilemişlerdir. Başında bu anlatılıyor. Evvela bu mesele var. Bu işi yaparken yine orada Sure-i Celile'nin çok karakteristik ifadelerle karşımıza diktiği şeylerden görüyoruz. Mağaranın keyfiyeti, saklanma keyfiyeti, kendilerini hissettirmeme, dışarıya çıkarken sakın size muttali olmasınlar. Zira muttali olurlarsa ya sizi öldürürler veyahut da sizi dinlerine döndürürler deniyor. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebeda. O zaman katiyen felah bulmazsınız. Ya bizim gibi düşüneceksiniz derler, irtidad edeceksiniz, mukaddes prensiplerinizi bırakacaksınız veyahut size hakkı hayat yoktur derler. Ölü haline getirirler, toplumdan tecrid ederler, bütün insanlık haklarından mahrum ederler veya sizi dinlerine döndürürler. Binaenaleyh ulvi düşünceler ve yüce ideallerle
fütüvvet davasına gönül vermiş yiğitler bu yola koyulurken hasımlarının daima kendilerini adım adım takip ettiklerini, habis bir kuvvet tarafından daima adım adım takip edildiklerini bilhassa hatırdan çıkarmamaları lazım. Hasımlarının kuvvetlerini daima hesaba katmaları lazım. Kuvvet bir hakikattır ve onun bir hikmeti vücudu vardır. Yerinde hakka galebe bile çalabilir kuvvet. Aslında ve neticede galebe hakikate aittir, hakka aittir. Hak kuvvete galebe çalacaktır. Fakat kuvvetin yaratılmasının bir hikmeti vardır. Yerinde hakka galebe bile çalabilir. Binaenaleyh kuvvetin bu gücünü, hakka galebe çalma keyfiyetini de hesaba katmak lazım. Hasımlarının böyle bir güce sahip olduğunu hesaba katmayanlar davranışları fiyasko ile neticelenir. Ashab-ı Kehf'in başta anlatılan şeylerinde bunları anlıyoruz. Bir devirde fütüvvet kuvvet kazanır, güç kazanır. Hatta öyle güç kazanır ki maddi gücüne dayanma düşüncesine kapılır. Biz yapıyoruz, biz ediyoruz, biz çatıyoruz diyebilir. Hemen orada karşımıza Seyyidina Hazreti Musa ile fetası Yuşe bin Nun çıkıyor karşımıza. Daha ziyade nazarlar ledünne çevriliyor. Aynı surenin içinde anlatılıyor bu. Nazar ledünne çevriliyor. Manen olgunlaşmaya ihtiyaç vardır böyle bir şeyde. Maddeten kuvvet kazandığı zaman ona muhazi olarak gecesi aydın değilse fertlerimizin kaybediyorlar demektir. Teheccüde ihtimam göstermiyorlarsa kaybediyorlar demektir. Maddi güce tam muhazi ve müsavi olarak evradu eskara dilbeste değillerse kaybediyorlar demektir. İşten çöküyor demektir. Hz. Musa diyor ki, acaba benden daha çok ilmi olan var mı? Onun için Hz. Hızır'la arkadaşlık yaptırdı Allah Celle Celaluhu. Hz. Musa'ya ders verdi. Orada görüyoruz ki yani Seyyidina Hz. Musa ilim adına dahi olsa kendi ilmini umman gibi gördü. Ve Hızır'la arkadaşlığında anladı ki bizim bütün malumatımız şu şehadet alemine ait. Asıl ilmin kaynağı, menbaı tenteneli perde halinde şehadet alemi üzerini kapadığı o melekut aleminde her şey. Bu mülk aleminde biz 5-10 şeye muttali bulunuyorsak bütün bilgiler, ilimler, irfanlar hepsi o melekut aleminde. Bunu öğrendik. Ve sonra tabii bunu öğrenmeye giderken fetasıyla gitti yine, yiğidiyle gitti. Burada da Ashab-ı Kehf'ten sonra hemen bu meselenin ele alınması bize çok manidar geliyor. Bir diğer devrede yine aynı Sure-i Celile içinde cennet eshabının durumu anlatılıyor. Bağ ve bahçe sahiplerinin, servet ve geniş imkanlara sahip olan kimselerin durumu anlatılıyor ki hizmet ederken ehli hizmet önlerine dünya çıkacak. Belki bucak çıkacak, belki tamah çıkacak, belki mal hırsı çıkacak. Bunların insanın karşısına çıkması ve insanın bunlara sahip olması Allah katında bir günah ve kusur değildir ve mahsuru da yoktur. Fakat bunlar bizi iki büklüm ediyorsa şayet, hizmetten nazarlarımızı çeviriyorsa, o da şeytan tarafından bize tevcih edilmiş bir kısım hücum yollarıdır. Binaenaleyh aynı surenin içinde hemen bu meselenin de ele alındığını görüyoruz. İki kardeş, bağları bahçeleri var. Biri tam bahçeye dilbeste olmuş, gerçek hedefinden ayrılmış, zahiri güzelliklere dilbeste olmuş, öbürü Allah'a müteveccih devam ediyor. Bir devrede elenmede bu türlü kimseler de gidecek. Mağaradan başlayıp gelişme bu türlü hatarlı yerlere de uğrayacak, orada da bir elenme olacak. Daha sonra da aynı Sure-i Celile'de Zülkarneyn'i müşahede ediyoruz. Bu da yine alem şumul, her devre göre bir keyfiyettir. Orada da hakimiyeti mutlakayı, dünya muvazenesinde olmayı, zararlı kimseleri engellemeyi, mazlumun imdadına koşmayı, şarktan garba gün bütün cihan üzerinde hüküm fermi olma keyfiyetini görüyoruz. Zülkarneyn olma mağaradan başlıyor. Fakat karşımıza zamanla Hz. Musa fetası ve sonra bahçe sahiplerinin durumu çıkıyor. Elenme durumları olabilir. İşte manen böbürlenip mahvolma durumu olabilir. Dünyanın alayış zinet ve debdebesine kapılıp yıkılıp gitmeler olabilir. Bir de bu arada saffetini bozmadan dün nasılsa bugün öyle, yarın da öyle olmaya azimli merdane yiğitler olabilir. Gerçek fütüvetin manasını hiçbir zaman omuzundan bırakmayan ashab-ı Resulullah gibi işi sonuna kadar götürenler olur. Allah bizi onlardan eylesin. Ahir zamanın rengini değiştirecek onlardır. Bizim de o manadan bir hissemiz var. Muhafaza edip koruyabilirsek. Yani biz derken günümüzde imana ve Kur'an'a omuz vermiş nesilleri.